Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere sıvı yağ ile hazırlanabilen çıtır çıtır börek tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 6 bardak kadar un aldım. 1 çimdik maya ekliyorum. Çay kaşığının ucu ile, fazla kullanmayın. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Malzemeleri güzelce karıştırıp ortasını havuz şeklinde açıyorum. 1,5 bardak kadar su ekleyip yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre alacağı su miktarı değişebilir. Ben toplamda 2,5 bardak kadar su kullandım. Kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 milimlik bardak ölçüsüdür. Hamuru yoğurma kısmından hiç kesmeden hamuru toparlayıp masaya alıyorum. Masaya aldıktan sonra mutlaka 4-5 dakika kadar yoğurmanız gerekiyor. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Bu tarif için kullandığınız unun böreklik ve baklavalık olmasına dikkat edin. Eğer benim kullandığım unu da öğrenmek istiyorsanız yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Gördüğüm zaman mutlaka dönüş yapıyorum. Hamuru toparladıktan sonra dediğim gibi mutlaka bir 5-6 dakika kadar hamuru güzelce yoğurun. Hamuru masaya aldım. Masada da yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam, yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Maya kısmına mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Mayayı çok kullanırsanız maya bir yerden sonra hamuru yırtıyor. Şöyle çay kaşığının ucuyla kullandım. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Buzdolabı poşetin içerisine alıp bu şekilde yarım saat kadar dinlendirdim. Dinlenen hamuru poşetin içerisinden çıkartıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra silindir şekline getirip hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıp bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra hiç dinlendirme yapmadan merdane yardımı ile pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Bu aşamada çok fazla un kullanmamaya dikkat edin. Sadece oklavanın hamura yapışmasını engellemeniz yeterli olacaktır. Hemen bir tane daha açıyorum ilk defa deneyenler için. Bezelerin hepsini açtım. Uygun bir borcamın içerisine 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döktüm. Hamurları tek tek içerisine bırakıp yağlıyorum. Yaklaşık yarım bardak kadar yağlama işlemini yaptım. Diğerini de masada böreği açarken kullandım. Toplamda 250 milimlik bardakla sıvı yağ kullandım.
Yağı bol bol sürüyorum. Ben bu aşamada elimi kullandım. Dilerseniz bir fırça yardımıyla da yağı sürebilirsiniz. Hepsini yağladıktan sonra üzerini streçle kapatıyorum. Yarım saat 40 dakika kadar dinlendirdim. Daha sonra açma işlemine başlıyorum. Hamur dinlendiği için çok güzel bir şekilde açılıyor. Hamuru açmadan önce masayı güzelce yağlayalım. Hamuru yağlarken kullandığım yağdan döküyorum. Masanın her yerine değecek şekilde güzelce sürüyorum. Daha sonra bir tane hamuru masaya alıyorum. İlk etapta elimle bu şekilde yavaş yavaş büyütüyorum. Daha sonra kenarlardan yavaş yavaş çekiştirerek büyütüyorum. Hamuru güzel yoğurduğunuz zaman bu şekilde güzel açılıyor. Hiç yırtılma olmadı ama ufak tefek yırtılma olursa da sorun olmuyor. Böreği sardığımız için arada kayboluyor. Ben iç malzemesi olarak peynir kullandım. Dilerseniz kıymalı, ıspanaklı da yapabilirsiniz. Veya sevdiğiniz başka iç malzemeler varsa onları da yine bu börekte kullanabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar açtım. Kullandığım peynir çok yağlı olduğu için çok aşırı kullanmamaya dikkat ediyorum. Biraz içerisine lor da karıştırdım. Annemin yaptığı peynir inanılmaz lezzetli oluyor. Peynirini koydum. Tekrardan hamuru çok az yağladım. Hamuru üzerine katladım. Bu şekilde kalın olan kısmını alıyorum. Hepsini toparlayıp daha sonra dinlendirdikten sonra beze haline getirip bir tane katmere çevirip o şekilde değerlendiriyorum. Kesinlikle israf etmiyorum. Sizler de israf etmeyin. Böreği çok da sıkı olmayacak şekilde sardım. Daha sonra tepsiye alıyorum. Ben böreği birbirinin etrafında dolayarak hazırladım. Dilediğiniz farklı şekillerde de yapabilirsiniz veya porsiyonluk olarak da yine bu böreği hazırlayabilirsiniz. İlk defa deneyenler için birkaç tane daha açıyorum. Hamurun güzelliğini görüyorsunuz. Muhteşem bir şekilde açılıyor. Kesinlikle yırtılma olmuyor. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra hamuru tekrardan çok az yağlayın. Hamur pişerken kurumasın, birbirine yapışma olmasın. Elimle çok az yağ sürüyorum bu şekilde. Kenarlarından katlıyorum. Fazla olan kısmını alıyorum. İç harcını koyduktan sonra yine çok da sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Sardıktan sonra böreği tepsideki hamurun etrafına doluyorum. Hepsini aynı şekilde hazırlıyorum. Böreğimi hazırladım. Üzerine kalan sıvı yağını sürdüm. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreğimi pişirdim. Böreğin üzerine yumurta sarısı sürmediğim için düşük derecede pişmesi gerekiyor. Çıtırlığını duyuyorsunuz. Muhteşem çıtırlıkta bir börek oldu. Kat kat tel tel ayrılıyor. Sizler böreğin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim.
Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.